Sangoku üçlüsünde Oda'da 1,5 yıldız. Diğer ikisinde de tek yıldız daha yapamadım. Kılıççı oynayacağım. İşte ekranda paylaşamıyorum ki neden fazla çıkmadı. Levelini hatırlıyorsan çok böyle kahraman TP'si harcamadıysan 50'nin altındaysa değiştirirsin ya, sıkıntı yok. Hatta 70'e kadar değiştirmen tavsiye ederim. Çünkü zaten asıl oyun 70-80 levelden sonra şey oluyor. Karakter sıfırlama var zaten oyunda şu anda. Aynen, şu anda da onu da yapabilirsin eğer şey olursa. Peki karakter sıfırladığım zaman o TP'leri verecek mi bana? Hepsini veriyor. Tüm kahramana bastığın beceri puanı, kahraman kitabı veya eğer bir beceri açtıysan madalyonlarını falan sana beceri madalyonu olarak geri veriyor. O zaman sen kılıççı için hangi üçlemeyi diyorsun? Dur not alayım onu. Şimdi parasız olarak diyorsan, ben hiç abi oyuna para yatırmayacağım diyorsan, tamam mı? Ve şimdi şöyle bir şey var. Joseph'in Kral Derik hem okçu, mesela Joseph'in hem kılıççı, ya da Kral Derik hem kılıççı hem okçu. O yüzden bir yandan birliğini yaparken, mesela sen kılıççını yaparken okçuyu da kahramanlara göre yapacaksın. Evet. Free to play oynuyorsan buna dikkat etmek gerekiyor. Sen okçuda mesela ne kullanacaksın? Abi işte ben hiç bir tane okçu basmamışım ben. Full kılıççı gitmişim abi. Full Sangoku üçlüsü, full Japonya. Bak, benim kılıç olarak önerdiğim birlik, hani normalde hiçbir zaman tavsiye etmem, para yatırın vesaire, haddime değil, karışmak istemem. Ama kılıççıda Miyamoto, Tribhuvan'a, Hammurabi yaparsanız oyunun ileri kademelerinde çok güçlü oluyor. Şu an için mesela Miyamoto'yu VIP'den sadece ilk paketini alarak yapabilirsin. Aynı zamanda bu paketi var ya, oyunu ilk satın alımında genellikle Fahrettin abi söyler. Mulan da oradan bedava şekilde çıkıyor. Şimdi bak şöyle söyleyeyim, sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Şöyle söyleyeyim, geçen gün Yüksel abi ben para yatıracağım, bana paket önerir misin dedi. Ben de dedim ki Yok, ben Mulan'ı alacaktım, sen yok alma dedin. hayır, sen direkt Mulan'ı alacaktın, ben de dedim ki Mulan'ı alma, gel dedim VIP 1'e, buradan dedim VIP 1'i al, sandığı al, hem buradan dedim Miyamoto'yu almış olursun, hem de dedim buradan Mulan'ı almış olursun. 42 liraya dedim 2 tane dedim komutan sakallamış oluruz. 50 Daha lira cebinde Ben olur. 40 lira dedim abi. burada da KDV 50 lira dahil. cebinde kalır dedim. 50 lirayla da belki de başka bir şey alırsın dedim yani. Ya Evet, çok şimdi benim iyi. kafamı karıştıran konu şu. Dedin ya Evet. Miyamoto bilmem ne bir şeyler dedin ya abi. Triana Hammurabi. Şimdi Miyamoto'yu ben parayla satın aldım, örnek veriyorum. O Miyamoto'yu fulllemem için, yani yıldızını yükseltmem için sürekli para yatırıp mı almam Hayır. lazım onun Hayır, yıldızını? sarı altınlarını harcarsın ya Miyamoto'ya. Şöyle söyleyeyim. Bak, Yani oyunda iki çeşit gelişim var. Kılıççıları mesela geliştirmek için paralı hero'lara belli bir seviyeye kadar, bir yıldız ya da 3 yıldız yapana kadar sarı kafaları harcayabilirsin. Şöyle bir şey de var. Eğer o sarı kafaları ona harcamayıp ben para vereyim dersen, Tribhuvan'a ya da Hammurabi örnek veriyorum. Bunlardan da çark kahramanları olduğu için gidip onlara basıp, mesela Tribhuvan'a basarsın, ikinci kahramanı. Birinciyi de cebinde param vardır. Dersin ki ben de bunu parayla alayım. İkisini bir aynı anda değerlendirmiş olayım diyebilirsin. aynen mantıklı. Her zaman free to play kafasıyla çalışacaksın. Subayım, sana her zaman ne öğrettim ben? Az para çok gelir. Çok iyi. Az para çok iyi. Ya. Free to Var ya play, bütün free to şeyin play hevesim adam. kaçtı ya. Bak şimdi, hiç hevesin kaçmasın. Zararın neresinden dönersen kar. Kahraman sıfırlama diye bir şey var. Git kahramanlarını, Aynen, çok tatlı. git kahramanlarını sıfırla. Adamlar bunu senin gibiler için getirdi işte. Yanlış şeyleri yükseltip yanlış şeylere basıp geri dönüşü olsun diye bunu çıkarttılar. Git oradan sıfırla kahramanlarını. Okçu mu gitmek istiyorsun? Okçu git. Herkes kılıççı gidiyor, okçu gidin. Fifi yani Ben okçuya döndüm zaten mesela. Yüksel Şimdi- okçuya döndü mesela. Bak, oyundaki en güçlü birlikler, en çok raporlarda ölü alan birlikler, okçu birlikler. Ve mesela biz beta'da okçu kazıyorsan arkasında bir de dayanıklı bir birlik yapman lazım. Okçu ve mızrak yaptık biz. İkisini yükselt. Mızraktaki paketlerin çoğu krallık hazinesinden Barbaros'u alman. Yani illaki bir noktada seni paralı kahramanlara sürüklüyor. Sezar'la olsun falan. O yüzden ben mızraklı, hani böyle çok para harcamıyorum diyorsan, kılıççı basit bir şekilde yapılır. Süvari özellikle komple çok rahat yapılıyor. Kılıçta Miyamoto, Trip, Ben Hammurabi. şu an sözünü kesiyorum ama ilk ana birliğim okçu. Yanına da kılıççı ve süvari gidiyorum mesela. Ben oyun başında dördünün de kahramanlarını kafamdan düşünüp okuya detaylıca bilgilerini falan o şekilde ayarlamıştım. Normalde mesela Atilla hem süvaride hem de okçuda kullanılabilecek bir hero. Ama dedim ki ben şimdi ikisini aynı yerde kullanamam. O yüzden mesela ben kendi süvari birliğimi kılıçlı olarak, sen
Miyamoto'yu alırsın, aynı zamanda Mulan'ı da almış olursun. Ve para basmak istemiyorsun oyuna. Devamında ben bunu abi paket almayacağım diyorsan sarı kafaları kullanarak hani önemli olan noktalar 1. yıldız ve 3. yıldız. 1 ve 3. yıldıza kadar yavaş yavaş ilerleyen vakitlerde zaten birikiyor o sarı kafalar. Keşif kısmı var ya, meydan okuma görevlerinden keşif kısmından 7 level sonrasında barbarlardan sarı kafa, kahraman TP'si ve beceri puanı gibi böyle çok fazla çıkan şeyler var. Mesela 6 levellik kitaptan 12 tane veriyor. İşte beceri puanından 2000 tane veriyor. Bu görevleri yapıp çantada biriktirip ana birliğinize basabilirsiniz. Sözünüzü keseceğim. Birazcık chatten soru okuyacağım size. Berkay demiş ki arkadaşlar 100 TL'ye Musashi 1 yıldız yapılıyor. Bir Musashi alın 1 yıldız yapın. Arkasına Derik ve Hammurabi sizi çok uzun süre götürür demiş. Arkasından kompozisyonlara nereden bakıyoruz Muhammed demiş. Kompozisyonlara buradan bakıyorsun Muhammed. Eğitici kısmı var ya. Eğitici kısmına bakıyorsun. Sormuşlardı Daha fazlaya basınca buradaki kombinasyonları görebiliyorsun. Şimdi aşağı iniyordum. Rideroloji. Mulan, Joseph'in Attila kompunu yapıyorum ama yetenekleri nasıl vermem gerekiyor? Acep. Mulan'ım yok. Joseph'inin var. Mulan'ım yok. Joseph'inin yeteneklerini gösterebilirim. Mulan'ınkini bilmiyorum. Ama soldan gidildiğini biliyorum Mulan'da da. Joseph'in gibi. Şimdi burayı komple açıyoruz zaten. Rideroloji. Ben soldan gidiyorum. Büyük bir ihtimal Mulan'da da soldan gidilir diye tahmin ediyorum. Mulan kullananlar var. Onlar benden daha iyi cevaplayabilir. Berkay mesela Mulan gidiyor. Soldan gitmesi mantıklı mı? Senin de soracak sorun varsa direkt ben sorabilirim. Samet Lord grubuna katılmış. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Samet. Fahrettin abi. Efendim. İttifak üyemizden aynı zamanda kardeşimden bir şey geldi. Soru mu geldi? Süvari dizilimi önerebilirler mi diyorlar. Öneririz. Fahrettin abi. Efendim. Yani şimdi sözünüzü kesiyorum da şey diyecektim ben. Kapılar açıldığında biz de yine ittifada geçer. Biz de tekrar konuşacaklar. Hı hı. Kendine şey yazdı. Dedi ki ben senin yayıncı olduğunu söyledim. Adamlar selam söyledi sana. Aleykümselam. Çok sağ olsunlar. Ben de onlara çok selam söylüyorum. Canlı yayında de ama size canlı yayında selam söylüyor de. Canlarını yerim onların. Hani bir şey bana geri dönüş yaptı bugün. Tamam. Geri dönüş yaptı. O yüzden söyledim Tamam. direkt. Sen de çok selam söyle hepsine. Şimdi chat'e geri dönüyorum. Chat'teki sorulardan devam ediyorum. Lonca dolu şu an başvuru yapıyorum. Çözüm var mı? Ben Erhan'a yazdım ama yukarı çıkıyorum tekrar. Çarka Suntuzu geldi. Kılıçlı deneyen oldu mu? Beta'da nasıl kahraman? Suntuzu iyi değil diye biliyorum Alper ama senin fikrin ne? Ya ben iyi değil diye biliyorum. Suntuzu iyi değil. Krallık 2'den falan katanlar var. Bayağı bir güçlendirmiş olanlar var. Beceri olarak vuruyor ama genellikle bu söylemiş olduğum işte Miyamoto, Tribhuvan'a ve kasılması da kolay yani. Çark'tan Hammurabi zaten 5 yıldız. Onda hemfikiriz. Suntuzu'nun kasılması çok kolay. Yıldız atlatılması da çok kolay. Geliştirilmesi de çok kolay bir komutan. Fakat bu benim fikrim. Tekrar söylüyorum. Geliştirilmesi bence gerek olmayan bir komutan gibi sanki. Çark'tan dizmeye gerek yok onu bence. Aynen. Hiç şey yapmaya gerek yok bence ya. O iki şekil var zaten. Hiç para basmayacağım diyen Joseph'in, Hammurabi ve Derik kullanacak. Hı. Ben abi azıcık basacağım, geri kalanını oyunun bana verdikleriyle yapacağım diyenler Miyamoto, Tribhuvan, Hammurabi şeklinde ilerletirler. Aynı zamanda Miyamoto'yu aldıkları zaman Mulan kahramanı da zaten oyun direkt ettiği için okçularda da Mulan, Joseph'in ve Attila şeklinde bir ilerleme yaparlar. Hem kılıç hem de okçu birliklerini bu şekilde tam olarak dizmiş olurlar. Aynen bak katılıyorum. Biri demiş ki Mulan oynayan var mı? Tavsiyeniz ne olur? Mulan bu oyunda bence en iyi komutan okçu. En iyi Aynen ya. öyle. Bunun üstüne tanımıyorum yani. Kim ne derse desin. Burada sabaha kadar tartışırım. Elinizin altında bir Mulan'ınız olacak. Soru var mı diye yukarı bakıyorum da. Süvari sormuştu sanırsam. Süvari birlik önerebilir misin? Süvari birlik önerir misiniz diye soru var yukarıda. Leonidas'ı 3 yıldız ne kadar idare eder? Ben bir şey söyleyeyim mi? Leonidas'ı da çok fazla size önermiyorum. Neden diyecek olursanız. Leonidas paralı bir kahraman. Orada zaten Mulan'ı tercih etmek, yani ona bile gitseniz, para vermeyi bile tercih etseniz o yönde Mulan'ı tercih etmelisiniz. Ve zaten ilerleyen süreçlerde size Boudica diye bir kahraman geliyor. O Çark'tan elde edilebiliyor ve Leonidas'tan aşırı güçlü. Yani Leonidas'tan bayağı güçlü o kahraman. Yani para yatıracak olsam Mulan'ı alırım diyorsun. Leonidas'ı almam diyorsun o zaman. Aynen. Leonidas bizim burada sıfırlamaya çalışanlar ya da sıfırlamayı bekleyenler var. Ben niye boşuna para verdim diyenler var. Keşke Mulan'a verseydim diyenler var. Çünkü bir de şimdi şöyle bir şey var. Leonidas'ı denemiş ki, denedikten sonra bu kanıya vermiş ki demek ki doğru bir şey. Deneyimleyip bir komutanı ya bu komutan iyi değilmiş, sıfırlayacağım ilk geldiğinde diyorsa demek ki görmüştür ki bir şeyler.
Ona göre tercih Mızraklı ben yapmıştır. Şimdi ben Leonidas hiç oynamadığım için, o yönde bir fikrim olmadığı için. Mızraklı birlik benim ana birliğim. Hı hı. İkinci birliğim de okçu. Mızraklıyı ben Richard, yani ben birazcık basıyorum açıkçası, yani şimdi şey olmasın. Yok yok, Yüksek yapıyorum. senin nasıl bastığını biliyorum ben, evet. Ama mantıklı yönde birazcık ben hep bu zamana kadar Hı hı. tutumlu ilerledim yani. Sen geçen yayından sonra seninle konuştuk, gösterdin mesela. Mantıklı ilerliyorsun. Çok güzel gidiyorsun. Çünkü aman gözünüzü seveyim, tekrar söylüyorum, dipsiz kuyu. Oynadıkça oynatır, harcattıkça harcatır. Abi herkes mulan tutturmuş. Leonidas'ta para bassan güzel çar. Bak değişir. Tekrar Evet. söylüyorum Yusuf. Leonidas denemedim. Leonidas'ı denemediğim için pek şey yapamıyorum. Leonidas hakkında yorum yapamıyorum. Şimdi Alper denemiş. Leonidas güzel değilmiş. Sıfırlamayı bekleyenler de varmış. Bir yıldız Değişir. Sırlama yapacak. Başta bilmedim. 60. Bir serverda oynayan var mı? Vardır büyük bir ihtimal. Abi hero sıfırlamak aylık etkinliklerden mi geliyor yoksa haftalık etkinliklerden mi geliyor diye bir soru gelmiş. Fırlıyorduk O bir ya. kere geliyor galiba. Canik bir şey Evet. soru sormuş. 5 yıldız Richard, 3 yıldız Leonidas. Minimum 3 yapabilirsen 5 yıldız Barbarossa, T6 birlik ya, bir de önünde durabilecek kimse yok. Ben de şunu söylüyorum. Mesela şimdi ben mızraklı birlik yapıyorum abi. Hı hı. Ben Richard yaptım. Richard, Boudica ve Barbarossa yaptım. Peki senden bir şey rica etsem olur mu Alper? Sözünü kesiyorum. Estağfurullah abi. Bize yayın verebilir misin hesabınla ilgili, yoksa seni zorlamayacağım. Zorlamam da. Benim yayın açıldı mı? Açıldı. Vereyim mi ekrana? Sakıncası yok değil mi? Yok, sakıncası yok abi, verebilirsin. Tamam. Eyvallah. Çok sağ olasın bu arada. Şöyle Samet, Alper'in yayını vereyim ben. Ekranı büyütemiyorum galiba ama nasıl büyüteceğimi de Şu an en bilmiyorum. büyüğü bu. En büyüğü bu mu? Bir dakika. Mavi ekipmanları geliştirmek ilk etapta mantıklı mı? Bak bende de mavi ekipman var, FF. Ben de basmıyorum ama mantıklı mı acaba bunlara basmak? Yani ben bunlara basayım mı mesela? Şöyle söyleyeyim abi, ekipman konusu şu şekilde. Şimdi öncelikle kahramanlarınızda hiç olmamasından daha iyidir. Buyur Bir Emir. maviler mesela takıl olması ya da morlar varsa Hı hı. takıl olması gerekiyor. 20 levele kadar falan yükseltebilirsiniz. Zaten onlar sıfırlanabiliyor şey kısmından. Seçeneklere bastığınızda hazine kısmından sıfırlanabiliyor. Ha, bu şeyler mi? Ekipmanlar mı? Aynen, ama mesela 20 seviye yaptığınızda yan tarafta yıldız basıyorsunuz ya. Hı hı. O bastığınız yıldızlar sıfırlanmıyor. Mesela orada kullandığınız Sadece artı mı basalım? aynen artı basabilirsiniz. Yani bu hedefli demircilik var ya. Evet. Hedefli demirciliği kullanmadan yana bir sıkıntı yok. Mesela efsanevi magma kristali olsun. Bunları basmıyoruz. Dur hemen yapıyorum. Tamam, senin yayındayız şu an. Tamamdır. Bu efsanevi magma kristali ve destansı magma kristalini basmaya gerek yok. İtemleriniz, teçhizatlarınız sarı item olduktan sonra ilk başta ana birliklerinize odaklanmalısınız. Ana birliklerde 20 levele getirip ondan sonra yıldız açarken bu parçaları kullanıyoruz. Yükselteceğimiz ana birlikteki şeylere sadece bunları harcayacağız. Bunlarda hazine avı diye bir etkinlik var. Oyun size oradan free to play oynayanlar için ittifakça puan kasabilmeniz için aktif oluyorsunuz. Belirli alanlar var kare şeklinde. Hı hı. O kare şeklinde alanlara birliklerimizi gönderiyoruz. İçerisi orayı bir boss var. Boss'u kesip daha sonrasında içinde durarak puan kasıp yarım saatlik etkinliğin sonunda aynı turnuva etkinliği gibi Hı hı. size bundan veriyor, 10 tane mi 20 tane mi ne? Bundan veriyor. Bunu da her 2 haftada bir yaklaşık toplayarak eşyalar kısmına koyuyoruz. Çantamıza atıyoruz. Koray bir şey sormuştu. Koray'a 2 dakika şöyle medeniyetleri bir açayım. Koray çok özür dilerim, yukarıda kalmış, daha yeni gördüm. Evet, medeniyet olarak soracaktım. Özür dilerim. Estağfurullah, hiç önemli değil. Suvari oynuyorsam hangi medeniyeti seçmem gerekiyor? Suvari oynuyorsan şuradan göstereyim hemen. Bir Fransızlar var. Suvari. Koreliler var. Hangisinin görseli hoşuna giderse onu seçebilirsin ki zaten verdiği buff'ların bir önemi yok. Suvari gidiyorsan Kore ile Fransız'ı seçebilirsin. Oyun başı için Fransızlar iyi. Pazar kısmından mesela şeyiniz bitti diyelim. Kaynağınız bitti. Kaynağınızı dönüştürebiliyorsunuz. Altınınız fazlaysa mesela ve size et lazımsa altınınızı ete dönüştürebiliyorsunuz ve Fransızlarda kaynak takas oranı var. Evet. %5 arttıran. %5 arttırıyor kaynak takas oranını. Çok önemli bir şey değil ama hani oyun başı için Fransızlar, oyun sonu hani böyle kalelere saldırdığımız dönemlerde falan Koreliler süvari için iyi oluyor arkadaşlar. Aynen. Senin hesaba geldim geriye. Ben mızraklı kasıyorum. Ana birliğim mızraklı. Kendi birliklerimi göstereceğim. Kılıçlı birliğimi bu şekilde aldım. Hı hı. Miyamoto'yu aldım. Tribhuvana'yı çarktan hallettim. Kral Derik'te
sizin şu an Barbar'da globalde mesela etkinlik var ya. Hı hı. O etkinlikte o slotları kese kese yıldızları toplayarak yıldızlarını arttırdım. Geçici süreliğine ben Davut'u kullanıyorum. İlerleyen safhalarda VIP 12'yi hani işte gidip para basarak değil de oyun kendisi zaten günlük girişte verdiği için VIP 12'ye gelince belki burada deriyi çıkartıp Konstantin'i ekleyebilirim. Kılıççım için bu. Süvari için, süvariyi bu şekilde yapmamın sebebi Atilla var ya. Atilla normalde Lübülü Birliği kasacaktım ben. Aslında çok Ama iyi olurdu biliyor musun? Atilla'yı okçuya koyacağım için He. şimdi ben bu full çifte saldırı bu birlik. Bir yerine 2 tane vurduğunu düşünün. Zaten Mulan 420-430 vuran bir kahraman. Atilla güzel destekçi ama. Normalde bunun diziliş şekli bu şekilde bakın. Ama ben burada benim Mulan'ın yıldızı yüksek olduğu için ve becerisi daha fazla vuruyor. Şu an Aynen. kahraman nitelikleri fazla vurduğu için. Bunu şu an bu şekilde kullanıyorum. Mesela burada siz Guan Yu var sizde. Atilla'da çarka gelmiş muhtemelen. Çünkü emir almış. Guan Yu veya Atilla'yı yükseltirsiniz. Geçici süreliğine bir kahraman koyarsınız Lübü'nün yerine. Mesela ne koyabilirsiniz? Onu da hemen Ya da aç. ya da Burada şey boş için de kalmam lazım. Arap Bu var. olur. Bunun zaten kafaları da ücretsiz bir şekilde çıkıyor şeyden. Darius'un kafaları ücretsiz çıkıyor. Şu meydan okuma görevleri var ya. Evet. Burada bakın bu yeşile bastığınızda buradaki görevleri yaptığınızda Darius'un kafasını veriyor. Şu keşifleri mutlaka yapın ya. Gerçekten çok güzel ödüller veriyor. Bu keşifleri hiç atlamayın. Gerçekten bak. Burada önemli olan şu barbarlar belli bir seviyeye gelince kesemiyorsunuz hatta bunları. Tüm birlikle giriyorum. Mesela şimdi deneyeyim bir tane de. Tüm birlik gidiyorsun bir de. Tüm birlik gidip kesemiyoruz yani öyle söyleyeyim. Hangisini öncü gönderiyorsun? Normalde ben iki şekilde bazen direkt mızrakla atıyorum öncüyü. Bazen de öncü birliğe daha fazla vurduğu için barbar. Barbar. İkinci birliğimi gönderiyorum. En kötü birliğimi öncü yapıyorum. Yem olarak burada kullanıyorsun. Saldırırken şöyle bir önem var. Mesela saldır dediniz ya. Çoklu seçim dediniz. Aynı hız ve öncüyü açıyorsunuz. Aynı hızda gitmeleri önemli. Evet evet. Yok, Ona çok dikkat edin. Süvariler hızlı gidiyor çünkü. Süvariler önceden dalıyor. Çarşı pazar karışıyor. Dövüyorlar. Ha, Burak diyor ki bu üstteki benim kılıççı diyor setimdi. Arkaya da diyor destekçi yaptım diyor. Süvari kasıyorum. Öncelikli Guan Yu, Herald, Attila yaptım diyor. Güzel seçenek aslında üçü de. Herald'ı çok yükseltmesin. Guan Yu ile Atilla'yı kasabilir. İleride Lübü gelince de Lübü'yü alıp başa koyacak. Şu oyunun ilk başına verdiği okçuyu 60'ta bırakıyorduk değil mi? Josephine mi? Josephine. Josephine'i eğer okçu birlik kasıyorsan bak şuradan açayım. Evet okçu. Mulan'la mesela sen okçu ana birliğinsin. Mulan'la Atilla'yı yükseltiyorsun. Josephine'i 50 yapıyorsun ilk başta bir. Baktın o zamana kadar çarka gelmedi Belove. 90 level'e Evet. kadar çıkartıyorsun. İlerleyen süreçlerde tabii biriktiriyorsun jetonunla gümüşünü. Belove gelince de direkt Belove'yi alıyorsun. Sarı kafalarda eğer para vermek istemiyorsan Mulan'a basabilirsin. Mulan'a basıyorum zaten. Bizim sunucuya kahraman sıfırlama gelmedi. Sebebi nedir acaba? Sebebi oynadığın gün sayısı olabilir belki. Yani belirli bir günden sonra geliyor ya. O olabilir belki diye tahmin ediyorum. Bu arada herkes mesela kişisel birlikleri için sorular soruyor ama oyun arkadaşlar kişisel oynanmıyor. İttifakınız çok önemli. Araştırmalarda mesela bakın siz baştasınız ya. Oyunun başında ilk başta Bir de yapalım, hani oyunun başındayız ya da oyunun başındakilere göre anlatırsak daha iyi olur. şimdi ilk oyunun başında önemli olan nokta şurada araştırma hızı ve inşa hızı var ya ekonomi kısmında. Hı hı. Normalde orada kısmı olur. Ekonomiye geçiyorsunuz. Direkt buradan araştırma hızı ve inşa hızını bir tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında orduya geçip orduda şey oluyor. Becerikli kılıçlılar. Bunlar T4 asker oluyordu sanırım. Ana birliğinizi buradan açıyorsunuz. Daha sonrasında o araştırma ekonomi kısmını bitirdikten sonra bu dörtleri açtıktan sonra tümünü tekrardan ekonomiye gelip buradan ekonomiden devam edip şurada kalmıştık zaten. Buradan devam edip bunları üçer basıyorsunuz. Buradaki araştırma hızını yükseltmeniz gerekiyor ki daha sonrasında orduda bu şeyler düşsün, hızlar düşsün. Bir de bu VIP'i kaça kadar getirelim sorarsanız arkadaşa sevinirim. VIP'e çok takılmıyorum ben ya. Şimdi şöyle söyleyeyim VIP'te de ben mesela nasıl yaptım? Ben hiç VIP'e takılmadım. VIP'yi direkt böyle yükseltmek bu oyunda diğer oyunlarda olduğu gibi mantıklı değil. Bazı oyunlarda VIP'yi önce yükseltip şey yapıyorlar. Mesela normalde büyüme fonu ve benzeri var. Benim arkadaşlarım buradan bunu almışlar. Sonrasında gitmişler VIP'ye basmışlar. VIP 8'e geldi. VIP 8'de sadece araştırma hızı 5'i aldı. %5 aldı ve dayanıklılık limiti aldı. Bunlar çok ekstrem olay değil. Buradaki Aynen mesela ya. VIP'deki en önemli olay nerede patlıyor? 12'de patlıyor. 12'de size her gün normalde şu günlük ödüllerden bir şey vermiyor yani. Beceri puanı veriyor falan. Ama 12'ye geldiğiniz zaman parşömen veriyor. Günlük her gün girdiğinizde bedava parşömeniniz oluyor. Bu olay çok önemli. O yüzden bazı kişiler 12 yapıp işte en kudretli vali gibi etkinliklerde birinci olmak için burayı açıyorlar. Ve VIP 12'den de Konstantin falan
almayı düşündükleri için VIP 12 açıyorlar ama Ya bana çok göre yüksek çok bir gereksiz bir şey VIP ya. Yani bu oyunda çok gereksiz gibi geliyor bana VIP. abi Bir- para bir- yatırmak bir yerde Yani oyun da olsa mantıklı değil yani. Oyun için özellikle hani param çok olsa hayır bile hayır. Burada yapmam. VIP'ye yatırmam mesela ben. Bu oyunda Aynen. VIP'ye yatırmam. Param olsa. Bak benim 109K gümüşüm gözüküyor. Siz diyeceksiniz mesela bu çocuk para çekmiş konuşuyor falan diyeceksin. Hiç öyle bir şey değil. Sadece ben şey yani Yok yok, senin alınması ne gerekenleri aldığını biliyorum. Senin para evet, yatırmadığını durmadan biliyorum. biriktiriyorum bunlar. Ben şimdi Evet evet. valiye gireceğim için en ufak şeyi dahi istifliyorum, biriktiriyorum. Benim eşyalar kısmına girseniz bak burası full 830 parşömen. Bunların hepsi biriktirerek oldu. Çok güzel bir soru daha geldi. Tamam da neyse. Bu teçhizat ve yüzük konusunu nasıl yapacağız diyorlar. Hadi bakalım. İlerleyen şeylerde siz mesela şeye yaklaştıkça, krallık şehrine doğru yaklaştıkça sizde madenler açılmaya başlıyor. Bunu da normal şurada arama kısmından hani şey kesiyorsunuz ya, kabile ve benzeri. Evet. Emir göktaşı. Bunları toplayarak bunların içerisinden mor taslak ve mavi taslak elde edebiliyorsunuz Hı hı. ileride. Oyun başında mor taslaklar kolay birikiyor. Sarı taslaklar birazcık daha pay to win'e hitap ediyor. O yüzden sarı taslakları çok önemsemiyoruz. Önemli olan taslak biriktirmek. Daha sonrasında etkinliklerden gelen taslaklar var. Mesela altın hücum kısmı var. Bu sizde açılacak. O Hı hı. madenlerden siz toplamaya yaptıkça size rastgele taslak, efsanevi taslak, Öldüm ya. taslak birliklerinizle toplama yaptıkça size verecek. Bir de şeyden alıyoruz. Bak şuradaki sefer görevi var ya, ada taktikleri. Ada taktiklerinde şuradakileri yaptıkça size zaten verecek. 64'te veya 66'da bak. Burada mesela bir tane veriyor. Asıl kısım orası zaten abi. Bu çok Ama önemli. Burada bu- aldığınızda burada ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Çünkü bunları alın yapın. Alın yapın. Bunlar çok önemli. Bir de 80'e geldiğimizde seviye 80'de mor yapmaya başlayacağız. Burayı mutlaka oynayın o yüzden. Abi ben 4. gündeyim, gelmedi bana. FF neden gelmedi biliyor musun? Biz çünkü 7. gündeyiz. 7. günde gelecek o size. Bir de Kahraman şuna sıfırlama. değineyim. Şu etkinlik geldiğinde gelecek size. En kudretli vali etkinliğinde o da gelecek. O bir etkinlik zaten. Abi o arkadaşa sorar mısın? Atilla'nın yetenek ağacını nasıl yapmamız lazım? Destekçi özelliğini kullanabilmesi için. Bak son levele gelince oyun başı için farklı, oyun sonu için farklı bir dizilim yapmanız lazım. Onu Sizin daha anlatmamız leveli lazım yüksek- işte. Bak sizin daha leveli yüksek olmadığı için okuya giderseniz daha iyi olur ama bu mesela kabile kestikçe size daha fazla level alabilmeniz için şey veriyor, TP veriyor. Şimdi Sert bir dizi. ilk önce şunu söyleyeyim. Alper belirli bir level'a getirdiği için sıfırladı yetenek ağacını. Siz de öyle yapacaksınız. Belirli bir level'a getirdiğinizde yetenek ağaçlarınızı sıfırlayıp o level'ın yetenek ağacını yapmaya başlayacaksınız. Bunu baştan söyleyeyim. Şu anda Alper atıyorum 120 level'lık yetenek ağacını gösteriyor size. Benim artık level kahramana kitaptan Aynen. basmak için bitti. Evet. Ben bunu çektim ki buradan 2 yıldızı da ilerleyen yerde mesela şurada ekstra can alayım diye. Skill ağacı gösteren ben bulamadım. Skill ağacında yeteneklere basıyorsun. Hani komutanı açıyorsun ya, yetenekler yeri yazıyor aşağıda. Yeteneklere bas, orada çıkıyor. Abi Atilla'ya saldırı basmayayım mı o zaman, sorar mısın? Ben anlatayım Atilla için. Şu 4'ünü açtın, tamam mı? Sen daha levelin düşükse. Şurayı Aynen. komple açıyorsun üst tarafı. Daha sonrasında buraya geldin. Yiğit Savaşçı'yı açtın. Buradan soldan ilerledin. Kumandanın gücünü arttırsın diye bu da. Sonra yukarıya çıktın. Aynı şekilde kumandanın hasarı. Burayı tamamlıyorsun. Buradan kudret alıyorsun. Şimdi bizim şampiyonlarımız iki şekilde ayrılıyor. Mesela Atilla kudret bazında ilerleyen bir şampiyon. Bak burada zaten görüyorsunuz. Kudret bazında ilerliyor. Bazı kahramanlar da var. Mesela Hannibal gibi. Bu kahramanlar da strateji. Bu kahramanlarla hepsi aynı şekilde solo olacak diye bir mantık yok. O mantığı bir hemen kısaca anlatayım. Burada mesela sağ tarafa gittiğinizde sol tarafa gidince kudret veriyor ama bak önemli olan burada strateji. Bu Hannibal'de mesela strateji. Çünkü kumandanın kendisi Evet. stratejist bir komutan. Kumandanın yani komutanın niteliği neyse yetenek ağacında ona verin. Kudretse kudret. Strateji ise strateji. Kuşatma ise kuşatma. Buradan kudret de Ee, gider ve zırh gidersiniz mesela. Karşınızdaki birlik size ne olacak? Sen okçuya koydun. Karşındaki birlik genellikle sizin sunucunuzda süvari varsa veya şey varsa birazcık zırha yönelirsiniz. Kudrete yönelirsiniz. Daha sonra önemli olan buradaki nokta kalabalığın kudreti 50 levelde açılır bu. Harcanan yetenek puanıyla 15 tane bastıktan sonra bu kısım açılıyor. Zaten 50 level olunca açılmış oluyor da. Bunun önemi de kahramanların bayrakları var. Mesela savaşçı bayrağı, stratejist bayrağı, mareşal bayrağı. Bunlar 3 tane şampiyonunuzda aynı bayrak olursa ufak görkemi. Ayrı bir buff alıyorsun. İttifak görkemi alıyorsun. Aynen. %180 buff alıyorsunuz. Daha sonrasında burada gene normal bir şekilde ilerliyorsunuz. Burada toplamalara vermiyorsunuz. Mesela bak kahramanınız eğer toplamak için, farm yapmak için bir birlik değilse toplamaya vermenize gerek yok. Şimdi sorulara geçiyorum. Yukarıda işaretlediğim ne var? Abi ittifak ödüllerinde malzeme ödülleri etkinliğini anlatır mısınız? Şimdi burada
siz seviyeleri kestikçe şu şekilde göstereyim benim yayındaysa eğer. Sendeyiz. Senin yayındayız şu an. Burada ödülleri bunların saatlik olarak alıyorsunuz bu malzeme ödüllerini. İttifakla ne alakası var? Şimdi siz bunu 60 seviyeye kadar ittifakla beraber yardımcı Bu bir arada şekilde. Malzeme ödülünün mantığı siz burada kahramanlarınızı güçlendirdikçe kahraman birliklerinizi kaybetmeden, askeriniz ölmeden bu birlikleri kesmeye çalışıyorsunuz. Her leveli atlattıktan sonra size bir kaynak paketi veriyor ve hız veriyor. Dakikalık olarak artıyor. Mesela siz bugün ödüller üretiliyor diyor ya. Ödülleriniz saatlik olarak artıyor. Mesela dakika olarak mesela 11 saatte 170 dakika üretecekse 175 dakikaya çıkıyor. Ben şimdi o kısmı açamadım. Burada normalde gösteriyordu. sorulara geri dönüyorum. Atilla Süvari oynuyorum abi, okçu değil. Atilla Süvari yapıyorsa şuraya Guan Yu'yu koyacak. Emir'in şeyi yapacak aslında. Emir'e bir set yapmıştık ya Alper. Aynen. Jotera'da o seti oynayacak aslında. Şuraya Guan Yu'yu koydun ya. Ama bir ilk tane etap Guan Yu Atilla olacak. Başa da Lübü'yü alacak. Tabii. Lübü, Guan Yu, Atilla şeklinde birliğini yapıp Ben bir soru sorayım abi o zaman. Madem Sinan dedik. olur. Ben Lübük ve Atilla'yı en kolay nasıl alacağımızı söyleyebilir misiniz? Ya? Onları alamadım bir türlü de. Atilla sanırım chart'tan çıkıyordu. Lobu daha bana da gelmedi. Tam nereden gelir bilmiyorum ama muhtemelen 5 farktan açılacak. Onu en iyi Alper bilir çünkü Alper'de bütün komutanlar açık. 3 ay yaklaşık sürer. Kral Evet. Arthur hangi etkinlikten geliyor tam olarak? Kral Arthur etkinliği varmış gibi gözüküyor. Etkinlik diye bir olay yok. VIP 17 var ya. VIP 17'ye geliyor değil mi? Ben de muhtemelen düşünmüştüm ama VIP. Aynı hesap ve karakter ile mi başka sunucuya geçiliyor yoksa başka sunucuya geçtiğimizde sıfırdan mı? Murat sıfırdan başlıyorsun. Hangi sunucuya geçmek istiyorsan o sunucuya gidiyorsun ve sıfırdan başlıyorsun. Nasıl ışınlanabiliriz, bilgi verir misin? Şimdi oyuna ilk başladıysan sana zaten bir tane ışınlama kağıdı verecek. Bende yok şu an, süresi bitti diye. Mor. Onunla arkadaşlarının yanına veya gitmek istediğin haritanın herhangi bölgesine ışınlanabiliyorsun. Işınlanmayı da göstereyim. Tinir'e geldin. Böyle haritaya baktın. Dedin ki ya benim arkadaşlar burada. Gideyim onların yanına. Geliyorsun böyle. Yaklaştırıyorsun. Haritanın herhangi boş bir yerine basılı tutuyorsun bak böyle. Bak burada ışınlanma diyor. Işınlanmaya basıyorsun. Bak gördün mü? Sahip olunan 0. Hedefi yeniden konumlandır. Bu olacak sende büyük bir ihtimal. Geliyorsun böyle. Herhangi bir yere koyup zıp diye basıyorsun. Işınlanabiliyorsun. Yarın da yayın açacağız çünkü gündüz, akşam da açacağız. Age of Empires yayını olacak yarın da. Beklerim gelmek isteyen, sohbetimize katılmak isteyen, bize bir şeyler anlatmak isteyen, oyun hakkında fikir vermeyip bize oyunu öğretmek isteyen gelebilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar benimle beraber kaldınız. Yayını seyrettiniz, beğendiniz, fikir verdiniz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Chat'teki herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize iyi davranın. Hadi hoşça kalın.